Evet sevgili dostlar. Gökçeler Köyü'ndeyiz, Gölpazarı'nda. Gölpazarı'ndan Gökçeler Köyü'ne giden Yenipazar yolundan gidiyorsunuz aslında. Gölpazarı'ndan çıkıyorsunuz, Yenipazar'a devam ederken buradan Gökçeler Köyü'nden geçmeniz gerekiyor. Gökçeler Köyü biraz yukarımızda kalıyor bizim. Burası 1215 metrekare bir çiftlik deniyor buraya aslında. Bir tane bekçi kulübesi var, bir tane kümesi var. İçinde de aşağı yukarı 30 tane meyve ve ceviz ağacı var. İçinde kiraz ve ceviz var burada. Bu arsamızın arkası da asfalt cephe bir yol. Ön tarafı da asfalt cephe bir yol. Ama resmi olarak bu yol bize ait. Burada normalde şu andaki sahibi normalde hafta sonları geliyor. Burada kalıyor. Mangalını yapıyor vesaire. Size biraz Gölpazarı'ndan bahsetmek isterim. Gölpazarı dümdüz bir ovaya kurulmuş. Çok şirin, çok güzel bir ilçe. Nüfusu 10.600 civarında gözüküyor normalde kışın köyleriyle birlikte. Ama yazın nüfus biraz artıyor. Yazları çünkü buranın doğası harika. Yazları insanlar buraya bahçelerine kiraz toplamak için, ceviz toplamak için de geliyorlar. Bu tarlamızın 1215 metrekare tel örgülerle ve direklerle çevrili tarlamızın fiyatı 650 bin lira. Ama yaz kış dediğim gibi buraya gelebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir lokasyonda. Burada pazarlığımız da var. Tekliflerinizi değerlendireceğiz. Alttaki telefondan beni arayıp orada tekliflerinizi iletebilirsiniz bu arada. Evet, bu tarlamızın köye mesafesi 2 kilometre. Gökçeler Köyü'ne. Arada yine böyle bu tip evler de var, 1-2 tane daha. Gölpazarı'na mesafesi de 6 kilometre. Aracınızla buraya aşağı yukarı 10 dakikada gelebiliyorsunuz Gölpazarı'ndan. İstanbul'dan Gölpazarı'na gelmek için aşağı yukarı 2-2,5 saate geliyorsunuz. Toplam mesafesi 200 kilometre civarı ama nereden geleceğinize bağlı. Biz Çekmeköy'den geliyoruz. Ümraniye, Çekmeköy taraflarından geliyoruz. O yüzden bizim için 200 kilometre. Ankara'dan geldiğinizde de 3-3,5 saat kadar sürebiliyor. Burası Gölpazarı yine Ankara'dan, Anadolu'dan gelen İpek yolu olarak kullanılan yolun tam üzerinde kalıyor. O yüzden çok eskilerden beri Frikler, Hititler, Persler, Romalılar, Osmanlı ele geçirene kadar aslına bakarsanız birçok uygarlık burada hüküm sürmüştür. Bu sebeplerden dolayı Bilecik'in en kozmopolit ilçesi burasıdır. Ya birçok ulus çünkü burada yaşamış ve yaşamaya devam ediyor. Hala burada yörükler, manavlar ikamet etmekte. Çok bereketli topraklar. O yüzden de zaten bu kadar uygarlık buraya yerleşmiş ve bu toprağa sahip olmak istemişler. Gölpazarı'nın tarihi güzelliklerinden bahsedeyim isterseniz size. Biraz içinde Mihal Gazi Hamamı, camii ve hanı var. Gölpazarı, tabi o zaman ismi Gölpazarı değil buranın. Osman Gazi ele geçirdikten sonra Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in torunu burada bu yapıları yaptırmış. Bu tarihi yapılar, hanlar vesaire, camiler, hamamlar yapılmış burada. Mihal Gazi yaptırmış bunları. 1400 yılların başında İstanbul'un fethinden yaklaşık 40 yıl önce yapılmış yapılar bunlar. Gölpazarı için çektiğimiz tanıtım videosuna sağ üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Tam şu an bu arsamızın üstünde karşımda, şimdi drone görüntülerinde göreceksiniz zaten, Hasan Dağı var. Hasan Dağı'nda da insanlar buraya yamaç paraşütü yapmaya geliyorlar. Yamaç paraşütü işin oldukça elverişli. Çok da revaçta bir yer. Doğal güzellikleriyle çok meşhur bir yer. Burada birçok kanyon var. Yürüyüş yapabileceğiniz, kamp yapabileceğiniz yerler de var. Çadır kurabileceğiniz, bungalov evlerde kalabileceğiniz yerler de var. O yüzden İstanbul'dan ve büyük şehirlerden, Bursa'dan, Ankara'dan, bunun gibi büyük şehirlerden buraya hafta sonları için kaçış yapılıyor. Biraz rahatlamak, hava almak, temiz hava alalım, gezelim, bir mangal yapalım, çocuklarımızla biraz kaliteli vakit geçirelim derseniz burası Bilecik'in Gölpazarı ilçesi oldukça ideal bir seçim olacaktır. Bu arada buraya bungalov, ahşap ev, tiny house vesaire bir şey koyarsanız da istediğiniz büyüklükte koyabilirsiniz. Bunu kaldırmanıza da gerek yok. Ama onun yerine başka bir yapı da yapabilirsiniz bekçi kulübesinin yanına. Kümesimiz var. İşte arkada tuvaleti var vesaire. Böyle güzel bir yapı. Yani yatırım için de değerlendirebilirsiniz. Oturmak için de yapabilirsiniz burada. Ya da hafta sonları kaçış için de gelebilirsiniz. Fiyatı oldukça uygun çünkü toprak üretilemeyen bir şey. Her şeyi üretebiliyorsunuz ama toprağı, yani bu toprağı üretemiyorsunuz. Arsamız 1215 metrekare ve direklerle ve telle çevrili. Evet, bu ilçede ve bu köyde fiyatlar artıyor ve artmaya devam ediyor. Çünkü bu çevrede özellikle İstanbul, Ankara taraflarından gelindiğinde
gelindiğinde, Bursa'dan gelindiğinde diğer illerdeki fiyatlar zaten oldukça şişti ve yükseldi. Ama daha da altına düşmez. Toprak, arsa yatırım böyledir. Yükselir ama hiçbir zaman düşmez ve kaybettirmez. Burası da aslında bir alım fırsatı var. Çünkü siz bu arsayı aldığınızda bu hale bile getirmeye çalışsanız şu anda daha fazla para ödersiniz. Yani direklerini, tellerini vesaire çektikten sonra. Şu anda o yüzden burası uygun görünüyor. Alıp bir şeyler yapabilirsiniz ya da alıp bekletebilip yani bir yıl sonra satabilirsiniz. Evet, beğenip abone olursanız çok sevinirim. Sürçülisan ettiysek affola. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.